Ben Bilal Özcan, ünlü astrolog İpek Can Bulat, astrolojinin prensesi İpek Can Bulat'la sizlerle buluşmaya geldik. Sevgili İpek nasılsın? Hoş geldin. Merhabalar, öncelikle çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Takipçilerinize de buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi soracaklar, "İpek Hanım, hayırdır, nedir böyle bu sarılar, kırmızılar?" Bu akşam bildiğiniz gibi Galatasaray maçı varmış Monaco'da. Bilal abi dedi ki, "Kırmızı bir şeyin yok mu?" dedi. "Her şeyin sapsarı, niye böyle sarısın?" dedi. Dedim ki, "Bak, tokam sarı, kalemim sarı, defterim sarı, üstüm sarı. Nedir bunun anlamı?" dedi. "Yo, onu da sen tamamla." dedim. O da dedi ki, "Kırmızı bir şey." Tamam dedim, ben de bunu boynuma bandana yapacaktım ama Bilal abi dedi ki, "Boynuna tak." dedi. Ben de onu kırmadım, boynuma taktım. Evet Evet, efendim, hoş geldiniz. evet çok şık oldu sarı kırmızı bir arada. Bu Thank akşam you. Türkiye saatiyle 23'te Monaco'da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi var arkadaşlar. Başarılar diliyoruz Galatasaray'ımıza ve dostlar hepiniz hoş geldiniz. Caner moderatörüm ve özel abonem, özel üyem Caner hoş geldin kardeşim. Ve Nelida Manzano Arjantin'den, hola Nelida. O da yayın başlamadan gelmişti. Mesajını okudum. Nelida da burada ve diğer dostlar. Hepinizin isimlerini tek tek görüyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Coşturdunuz burayı. Çok teşekkür ederim ve lütfen unutmadan beğen yaparsanız memnun olurum ve abone olmadan izleyenler abone olurlarsa mutlu oluruz. İstanbul şeydesin değil mi? Çınarcık'tasın değil mi? Ben şu an yazlıktayım, evet, ama kısa bir süreç içerisinde Kıbrıs'a gideceğim. Kıbrıs'a gideceksin çünkü Evet, hem de dedim yılbaşı yeni yılı geliyor. orada geçireyim dedim. Efendim? Yılbaşı geliyor, orada olacaksın yeni yıl gecesi. Evet, öyle düşündüm. Evet, birçok sanatçı var orada. Kimi izleyeceksin, kimiyle gireceksin yeni yıla, 2026'ya? Bilal abicim, şimdi aslında ben geçen sene Fatih Yürek'le birlikte girmiştim Merit Kristal'de. Evet, Bu sene tekrar o çıkacaktı yine aynı yerde. Yani Merit'te çıkacaktı, başka bir Merit'te. Ama maalesef rahatsızlığından ötürü Serkan Kaya'yı koymuşlar onun yerine. Ama ben Gülşen'de Kaya Palazzo'da geçireceğim. Kaya Palazzo. Gülşen'e gideceğim. Hı hı. Gülşen'e gideceksin. Evet, Gülşen'in sahnesi de iyidir de, biraz fazla açık saçık giyiniyor. Bilmiyorum benim evet, 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 evet. ama yine de Ama biraz sesi iyi, şarkıları çok güzel. ben onu seyretmek için yahut da görselliği için gitmiyorum ama, gerçekten iyi bir bestekâr ve aynı zamanda şarkıları da mükemmel yorumladığı için çok seviyorum şarkılarını. O yüzden gidiyorum. Ama, Serkan Kaya'ya da gidebilirim. Kafam karışık. Yani aslında kime istesem gidebilirim ama, asıl hayran olduğum kişi Ajda Pekkan, biliyorsun. Biliyorum. Eee, Ajda Pekkan, ama sanıyorum yılbaşında benim, gittiğim yerde olmayacak. O yüzden dolayı da bakacağız işte duruma. Siz evde misiniz? Biz daha belli değil, belli değil. Daha karar vermedik. İnşallah güzel şeyler, programlar yaparsın diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Dostlar sizler yeni yılda neredesiniz? Ne yapacaksınız? Yazar mısınız lütfen? Evdeyim ya da annemdeyim ya da, şu sanatçıyı izlemeye, konserine gideceğim ya da, işte, Ortaköy'de, olacağım, Taksim'de olacağım. Yazabilirseniz memnun olurum. Yılbaşı gecesi programınızı ve 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 herkesin çok merak ettiği Afra Saraçoğlu dün paylaşım üzerine paylaşım yaptı. Paylaşımlara doyamadı. Hatta Mert Ramazan Demir'le birlikte oynadığı diziyi Yalı Çapkını dizisinde bile bir sahneyi canlandırdı. Mert Ramazan Demir'in sesini de duyduk o canlandırmada. Bunları Afra Saraçoğlu niye yaptı? Hepsini konuşacağız ve İpek Can Bulat, ünlü astroloji uzmanı İpek Hanım da yorumlayacak, değerlendirecek. Ama onun öncesinde çok üzüldüğümüz bir haber, bir şiddet haberi. Yıldız Asyalı, sevdiğimiz oyuncu, şarkıcı 7 aylık kocasından şiddet gördüğünü söyledi. Yüzünün fotoğrafını paylaştı. Bir yüzükle, parmağındaki yüzükle yumruk atmış suratına. Kadının suratı delinmiş ve morlukları gösterdi ayrıca. Neden bugüne kadar şikâyetçi olmadın diye soruyorlar. Beni tehdit ediyordu dedi
ve anlattığı videoda Ekol TV onunla röportaj yapmış. Oradaki videoda, dinlediniz mi bilmiyorum Yıldız Asyalı'yı. "Beni" dedi, "atacaktı, terastan aşağı itecekti, kaçtım." dedi. Böyle bir şey var mı ya? Ne diyorsun İpek? Yani evlenirken insanları tanımak mümkün değil mi ya? Aşk gözü kör mü ediyor İpek? Allah'ını seversen ya. Şimdi Sen Bilal abicim öncelikle psikologsun, şunu söyleyeyim. Önce şunu psikologsun aynı söyleyeyim. zamanda. Evet, Evet, ben şimdi dün aslında bunu, Instagram'da ve diğer sosyal mecralarda gördüm ve gerçekten kafamdan aşağı kaynar sular boşaldı. Şimdi kavun değil ki bu evlendiğin adamı tanıyamıyorsun. Yani sana ilk etapta o evlendiğin insan güzel yönlerini gösterir, ne bileyim, işte, hoş yönlerini gösterir, sana, ne bileyim, kurlar yapar ama sonuç itibarıyla açık konuşmak gerekirse, kadına şiddeti ben kınıyorum. Bir defa burada çok büyük bir yanlış var. Ne yanlışı biliyor musunuz? İşte evleneceğiniz insanı tanıyamamak gibi bir yanlış var. Dolayısıyla bu insan acaba daha önceden bunu yapıyor muydu ya da bu dönemlerde mi yapmaya başladı ya da Yıldız bunları hep tolere mi etti ya da görmemezlikten mi geldi? O durum tartışılır. Biz de bilmiyoruz açıkçası. Ama benim okuduklarıma göre, bir defa, yani, bir defa kadını inciten, kadına özellikle zarar veren, fiziksel olsun bu, cinsel olsun, toplum içerisinde ve özel hayatına kadına müdahale eden, kaba kuvvet kullanan bence hiçbir erkek bence insan değildir. evet, kadına karşı şiddet uygulayan hiçbir erkek insan değildir. İnsan asla olamaz. Bakın hayvanlarda bile böyle bir şiddet yok. Tabii canım. Anlatabiliyor muyum? Ha ha Bu ha bir canlı olamaz yani. Bravo, Aklım hayvancılık. yerinden oynadı. İnanılmaz üzgünüm. Evet, Kendisine de geçmiş olsun, diliyorum. Ama bilmiyorum, bir boşanmada ne oldu? Bir boşanma süreci boşanma falan süreci. onlarla ilgili Şimdi adam bir böyle bir açıklama süreç var. Adam bir açıklama yaptı. Eee, Ne dedi? ben de, bunlar dedi yalan diyor. Adam bunlar yalan diyor, iftira diyor. Boşanma sürecindeyiz. Lütfen saygı gösterin diyor. Yalan yanlış şeyler yazmayın diyor. Bütün haklarım saklıdır, hukuki haklarım filan. Yani haber yapanlara da gözdağı vermeye Bir defa çalışıyor. Bilal abicim, bir defa Evet, Türkiye Cumhuriyeti anayasa hukukuna göre en önemli şey sadece burada Türkiye'de değil, bu dünyanın her yerinde öncelikle en hassas çocuklar, ondan sonra kadınlar. kadınlar. Yani bu Türkiye'de de aynı şeyleri yapıyorlar. Çok kadın mağdurlar var. Dün akşam bir sosyal platformdaydım. Saat gece 2'de yattım. Yine kocasından şiddet görmüş bir kadıncağız çıktı. Dedi ki ben dedi gittim dedi müracaat ettim bir takım yerlere ama ekonomik özgürlüğüm yok. Evde olmak durumundayım. Kira ödeyecek param yok. Bir tane evladım var kızım ve kocam bana şiddet uyguladı. 2 bacağım şu an kırık. 6 aydır ameliyattayım. Hiçbir şey yapamıyorum dedi. Ben inanın o anda o kadar kötü oldum ki neden dedim gidip de bir sığınma evine yahut devlete müracaat etmediniz. Kadın, ısrarla kadıncağız ettim diyor. Maalesef hiçbir şey olmadı diyor. İşte eşim diyor bir de eşinin metresi varmış. Onunla birlikte bir olup bunu kadını dövmüşler. Uzun lafın kısası, bir defa kadın çok narin bir varlıktır. Kırılgandır, duygusaldır, kutsaldır her şeyden önce. Kadına gerçekten, uzanan eller kırılsın, Kırılsın, kolları da kopsun inşallah o insanları yapanların. Gerçekten kırılsın, kırılsın. kırılsın. Bunu yapanların kolları da kopsun. Kolları diyorum bak elleri değil kolları. Evet, Hoş geldiniz. Yıldız Asyalı'yı nereden hatırlıyoruz? Eyvah Babam dizisi, Eyvah Kızım Büyüdü dizisi yıllar önce. Hayat Bilgisi 3 sezon oynayan çok başarılı bir diziydi ve daha başka dizilerde de oynadı. Keman çalıyor, piyano çalıyor, profesyonel olarak müzik yapıyor kendisi. Aynı zamanda, konservatuvarda hem tiyatro okudu hem müzik okudu. Çok donanımlı bir insan. Tabii hiçbir kadın şiddeti hak etmiyor. Hiçbir kadın böyle muameleyi hak Aslında etmiyor. Bilal abi, ben Evet, bunu, şöyle söyleyeyim, şimdi kadınlar biraz daha erkeklere nazaran güçsüz varlıklar olduğu için bu yüzden dolayı kadınlara hep şiddet var. Aslında erkeklere de şiddet uygulayan kadınlar var. var, Şimdi ben, yani, burada var. sadece demek istemiyorum ki kadına şiddete hayır ama genelleme var bizim ülkemizde bu. Ama dünyanın her yerinde erkeklere de şiddet var. Aslında bence erkek fark etmiyor. Bence
Tüm şiddete hayır. Bütün canlılara şiddete hayır. Bunlar köpekler, kediler, hayvanlar, insanlar, kadınlar, erkekler hiç fark etmiyor. Yani ayrım yapmadan söylüyorum. Evet arkadaşlar, güzel yorumun için teşekkür ederim İpek. Rica Evet, ederim. peki çok geçmiş olsun diyoruz Yıldız Asyalı'ya Bence de çok ve geçmiş olsun. yanında olduğumuzu burada bir kere daha söylüyoruz, bir kere daha haykırıyoruz. Şiddete hayır diye. Her şiddete hayırın arkasına şiddet haberleri diyor. Maalesef o kadar çok cahil ve o kadar çok, psikolojisi bozuk, dengesiz insan var ki toplumda, Osman. Sema ne diyor? Her şiddete hayır. O Sema söylemiş. Osman Ay Yıldız'la konuşuyor. Lidya merhaba Bilal, programın ismi ilgimi çekti, teşekkür ederim diyor. Astro Magazin, programın ismi Hakikaten Astro harika, Magazin. biliyor musun? Gerçekten ben de çok beğendim. Mükemmel bir isim bulmuşsun. Evet, Çünkü gerçekten magazin programlarını insanlar yaparlarken, geçmişte de gördüm. Çok da magazinci arkadaşım var ama hiçbirisi astrolojiyle bir araya getirerek yorum yapmadı. Gerçekten yapmadı. Çok enteresan, hiçbir yerde olmayan bir şey bu. evet, Öyle seninle söyleyeyim. yaptığım için öyle bir isim koydum. Sen olmasan Teşekkür ederim, çok mersi, sağ başka olasın. birisiyle zaten astro programı yapmayı düşünmem. Çünkü hiç kimse senin kadar Ya Bilal abi, çok profesyonel değil. seviyorum seni Konuşturma beni, gerçekten. konuşturma beni. Gerçekleri söylüyorum. Peki, İpek Can Bulat, eee, sana bir başka haber okuyacağım ve, yorumunu, Oku bakalım. fikrini soracağım. Mustafa Sandal benim çok sevdiğim, çok eski bir dostum. İlk çıktığında ilk röportajı ben yapmıştım kendisiyle. İlk dergi kapağı yapmıştık. O zaman bir derginin yöneticisiydim. Mustafa Sandal 1993 senesi. 7. 7 mi? 1993, 3 Neden senesi. söyledim? Özür diliyorum, lafını balla böldüm. 1997'de İngiltere'de okurken ben, Evet. benim arka sokağımda oturuyordu. Söyledim mi Tabii, sana tabii. İngiltere'de? Tabii, geldik. 97'de öğrenciyken arka sokağımda oturuyordu. Beni Sürekli Londra spor yapardı. Yürüyüşler, koşular, bilmem neler. Öyle bir şey. Tabii, beni Londra'ya davet etti. İngiltere'deki hayatını göstermek için o zaman, o günlerde bir program yapıyordum. İsmi Paparazzi. Türkiye'de en çok izlenen magazin programıydı. Hem yapıyordum hem sunuyordum. Londra'ya birlikte gittik. Bana dedi ki, "Bilal abi" dedi, "sana" dedi, "okuduğum üniversiteyi göstereceğim." dedi. Ben de bekliyorum ki, hani, böyle Boğaziçi falan gibi, İstanbul Üniversitesi gibi bir kampüse götürecek beni. Abiciğim şehrin içindeyiz. Caddeler, maddeler, bir iş yerleri filan. Dedim ne zaman gideceğiz filan. Hani ben şehrin dışına doğru gideceğiz filan gibi böyle kafamda. Ondan sonra geldik dedi. Nereye geldik ya? Ya böyle yan yana iş yerleri, bitişik nizam. Çıktık birinin üçüncü katına. Bir daire kapısı, normal apartman dairesi gibi. Orası üniversiteymiş ve onun sınıfıymış. Şok olmuştum. Yani böyle okullar var orada biliyorsun. Sen de Ama biliyorsun. sadece İngiltere'de yok o. Onların Amerika'da da var. Onlar butik Amerika'da da okul yani. Amerika'da Ama da şimdi buraları bitirdikten evet, Kıbrıs'ta da vardı. Kıbrıs'ta da mesela benim ilk gittiğim üniversite, gülme sakın, 4 dershaneli oda gibi. Ama şimdi o üniversite nasıl biliyor musun? Hem YÖK tarafından tanınılıyor hem de inanılmaz Kıbrıs'ın en büyük üniversitelerinden biri oldu. Çok haklısın ve ben de böyle şaşkınlığımı söylediğimde Mustafa da buna benzer şeyler söylemişti. "Abi sen şeye bakma" dedi, "görünüşe bakma" dedi. "Buranın diploması çok önemli" dedi filan. O da işte o zaman askerlikle problemi vardı. Askere gitmek istemiyordu. Oradan yurt dışından diploma alıp yurt dışında askerlik yapmak istiyordu filan. Yani yurt dışından, bedelli askerlik. Türkiye'de 30 gün mü neydi ve sonunda başardı. Tarkan'la ikisi hatırlarsın Malatya'da aynı bölükte 30 gün, 28 gün askerlik yaptılar. Tarkan da yurt Biliyorum, evet, dışında. 2. Ordu Komutanlığı'nda görev yaptılar ama o Bravo. dönemde biliyorsun Burdur'da da yapıyorlardı. Burdur'da da belli bir para Burada da ödüyordu. yapıyorlar. Burdur'da da paralı askerlik vardı. Doğru söylüyorsun. Nereden geldik buraya? Mustafa Sandal'ın boşandığı eşi, 7 sene evvel boşandığı eşi, Sırp eşi, bizi Sırbistan'dan izleyen dostlarımıza Dusan seni çok seviyor biliyor musun İpek? Bir el salla Dusan'a. Seni izlediğini yorumlarda yazıyor. Çok Herkese teşekkür ederim. Thank you. Sırbistan'dan izleyen dostlara selamlar. Emina Yahoviç, çocukların annesi Sırp. 2018'de boşanmışlardı ve o zaman boşanma protokolü yapmışlardı.
Zaman zaman mahkemelik oldular. Protokole Mustafa uymuyor diye iddia öyle. Boşandığı eşinin iddiası. Davalar açıyordu. 8 sene geçti yani boşanalı. Hala aralarındaki o protokole uymuyor. İşte nafakayı eksik yatırıyor. Bana araba kiralaması gerekir. Boşanma protokolüne göre kiralamıyor filan diye. Şimdi yeniden Emine Yahoviç bu konuyu gündeme taşıdı, mahkemeye taşıdı. Ya boşandıktan sonra mezara kadar nafaka ödenir mi Allah aşkına ya? Ya Vallahi şöyle söyleyeyim Bilal abicim, tabii ki ödenmez ama sonuç itibariyle öyle kadınlar var ki bunlar boşandıktan sonra eğer, üreten ya da maddi durumu, imkânları yüksek olan, eşleri var ise erkekler açısından söylüyorum, iş adamıysa, ne bileyim, işte, futbolculardan da var mesela tanıdıklarımdan. Boşandıktan sonra bu adamların yakasını bırakmıyorlar. Yani kardeşim demiyorlar ki biz de üretelim, çalışalım, kazanalım. Bulmuşlar kestirme bir yol. Zengin adamlardan boşandıktan sonra nafaka üzerine nafaka. Gidebildiği yere. Ha, bu arada boşandıktan sonra belli bir yere kadar devlet nafaka veriyor. Sonra ne yapıyorlar biliyor musun? Çocukları 18 yaşına gelene kadar çocukların üzerinden nafaka alıyorlar. Yani her halükarda erkekler bu konuda şanssız. Şimdi boşanma protokolünden birkaç maddeyi okuyacağım. Yani Tamam, boşandıkları zamandan beri bu konunun içindeyim, takip ediyorum. Ekrandan da çok anlatmıştım, konuşmuştum. Bak şimdi Mustafa Sandal bir zamanlar Tarkan'la yarışıyordu 90'lı yıllarda. 2000'li yılların 10'una 15'ine kadar filan. Ama son zamanlarda zaten müzik sektörü de iyice küçüldüğü için eskisi kadar iş yapamıyor. Kazanamıyor, para kazanamıyor. Şimdi boşandığı yıllarda 2018'de yine fena değildi durumu. Beykoz'da harika bir evi vardı. Söyleyeceğim siteyi takdir edeceksin, helal olsun diyeceksin. Çubuklu Vadi evlerinde tamam. çok güzel bir evi vardı. Gittim evine, gördüm. Harika. Eee, Ne? efendim? Evini gördün. Gördüm, gördüm. Gittim yani orada Evet, evinde misafir oldum, röportaj yaptım filan. tamam, Evliyken. Ev en az 3 milyon lira bedelle satılacak. Protokol, boşanma protokolü. tamam, Gelirin 2'si yani $2 milyon Emina'nın olacak. 1/3 Mustafa'ya kalacak. Ondan sonra eee Mustafa Sandal Emine adına Sırbistan'da en az $250.000 bir konut satın alacak. Songwriter isimli yat, Mustafa Sandal şarkı yazdığı için, besteci olduğu için yatına bu ismi koymuş. Çok güzel bir yat, evet, çok güzel bir yattı. Biliyorum, yatı aldığı zamanı da biliyorum. Bu yat 3 ayda bir Emina'nın kullanımına verilecek. Tüm giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacak. Eee, bir dakika. 7 yıl öncesinin protokolü bu. O zamanın parasıyla Emine'ye Mustafa Sandal her ay 15.000 lira verecek. Çocuklar için tamam, de çocuklar için de 10.000 lira nafaka ödeyecek. Çocukların okul, eğitim, tatil ve diğer tüm giderleri, sağlık, şu bu Mustafa Sandal tarafından karşılanacak. Yıllık 60.000 lira tatil masrafı çocuklar için Mustafa Sandal tarafından ödenecek. O zamanki para. tamam, Eee, Emine ve çocuklar gerektiğinde Mustafa Sandal tarafından ödenmek üzere araç kiralayabilecek. Eğer Mustafa Sandal 275.000 lira değerinde bir araç satın alırsa bu yükümlülük kalkacak. Şimdi bunlara bakıyorsun, bu nafakaları Mustafa da bu şeyleri, maddeleri öyle imzaladı. İmzaladı ama evet, İmzaladı ama ben birkaç sene sonra, bu boşanmadan birkaç sene sonra annesi benim sevdiğim bir insan. O da beni sever, Mustafa Sandal'ın. Bu ödemiyor nafakayı, ödemiyor, şartları yerine getirmiyor filan diye Emine Sandal dava açınca annesiyle konuştum. Kadıncağız diyor ki, "Ya Bilal" diyor, "Mustafa'yı biliyorsun." diyor. Ya kimseyi kıramaz, çocukların annesini mi kıracak diyor. Bir an evvel boşanmak için diyor, ne istediyse imzaladı diyor. Ama nasıl ödeyecek Bilal diyor ya. O paralar ödenebilir mi diyor. İş mi var eskisi gibi diyor. Ki 2020 yılı filandı. Pandemi tamam, zamanıydı konuştuğumuzda. Şimdi de ve ne yaptı şey? Eee,
karısı o zaman Emine Yahoviç, Mustafa bir buçuk sene sonra filan boşanma protokolüne uymuyor diye bana şu kadar para borcu var diye 700 bin lira civarında bir para evine haciz gönderdi. Tamam. Boşandığı adamın evine haciz gönderdi. Mustafa Sandal bir dekontlar filan çıkardı. Ben ödüyorum, doğru değil bunlar filan. Karşılıklı mahkemeler, şunlar, bunlar. Ondan sonra bugüne kadar böyle mahkeme dava geldiler. Şimdi Emine tekrar dava açtı. Araba kiralamıyor. Çocukların nafakasını ödemiyor. Bugün bir tane Sevda Türküsev tanırsın. Sevda Türküsev'i mi Evet, söyleyecekti? Şimdi diyecektim, ağzımdan aldın. Sevda Türküsev yazmış, nafakanı niye evet, ödemiyorsun, ödesene diye. Onun üzerine o da cevap göndermiş, dekont atmış. Dekontunda ödediğine dair evet. 250 bin TL Evet, dekontu o da paylaşmış. 3 Aralık Biliyorum. tarihli dekont paylaşmış Mustafa. Ya Sevda demiş, yani bilip bilmeden konuşma diye. Şimdi Mustafa Sandal da tabii kendine göre önlemlerini alıyor ama arada ödemediği falan da oluyordur mutlaka. Fakat ben şuraya gelmek istiyorum şimdi. Bunların hepsini dinlediniz. Bundan 4 sene evvel ekranda ben Emine Yohoviç'i de takip ediyorum. Ya Emine Tamam. Yohoviç diyor ki ben Sırbistan'da diyor beni diyor Mustafa Sandal'ın karısı olarak hani şarkı bilmez, ses bilmez, müzik bilmez filan zannetmeyin diyor. Ben diyor geri planda Tamam. kaldım evlilikten sonra çoluk çocuk diyor. Ben Sırbistan'da çok ünlüyüm. Ünlü bir şarkıcıyım. Benim oradaki programlarım dolar taşar. Ondan sonra ben şöyle bir baktım Sırbistan'da program yapıyor Belgrad'da. Geceleri sahneye çıkıyor bir yerlerde. Ondan sonra Evet. onun tanıtımlarını yayınlıyor. Hani Instagram'da post atar ya sanatçılar. Şu gece şuradayım filan. Allah Allah. Sonra bir baktım e, işine girmiş. Makyaj malzemeleri işine girmiş. Kendi markasıyla Kozmetik işine girmiş. Ha. kendi markasıyla bir iş adamından ortaklık para desteği almış. Büyük bir para. 1 milyon euro falan galiba. Öyle bir işe girmiş falan. Ben de ekrandan dedim ki ya dedim bizim kanunumuzda medeni hukukta nafakayla ilgili maddelerde kadın çalışmıyorsa bu para ödenir. Nafaka devam eder. Kadın ekonomik olarak kendisini geçindiremiyorsa burada nafakadan amaç kadının zenginleşmesi değil, hayatını idame ettirebilmesi. Tabii ki. Budur. Dedim çalışıyor dedim. Paylaşıyor postları dedim sahne programlarını ve para kazanıyor ve kozmetik içine yatırım yaptı. Orada bir marka sahibi oldu. Oradan da para kazanıyor bu kadın %100 dedim. Mustafa dedim hemen mahkemeye başvur dava aç nafakanın iptali için falan ve yaptı Mustafa. Dava Eee? açtı. Dava açtı ama davayı kazanamadı biliyor musun? Yine Emine kazandı. Ben şok oldum ya. Ben şok oldum A! ya. Ya sen A, demin dedin a! ya bazı kadınlar hani yani ne Bakın, yaptıklarını bazı bilirler. kadınlar boşanırlar, önce eşlerinden nafaka alırlar. Evet, Sonra devlet onu belli bir zamana kadar sana öder ama ödedikten sonra çocuklarını kullanıp çocukların üzerinden alırlar. Çünkü o kadının evlenmeye de hakkı var doğal olarak. var. Farz misal kadının hayatına biri girdi. Bunlar da önemli bir konu. Bakın, birisi girdi ve aynı evde bir beyle yaşıyor. Onlar bilirkişi raporlarıyla yahut da, şahitlerle birlikte mahkemeye sunulduğunda yine aynı şekilde, nafakası kesiliyor. Bu sefer Yo, nikah kesildiğinde yapmazsa çocukları kesilmez. kullanıp çocukların üzerinden alıyorlar. Yo, nikah yapmazsa kesilmez. Evlenmezse, sevgili olunca bir şey olmuyor da Bilal abi, evlenirse maalesef resmi nikah. kanunda yeni bir madde var. Onu da sana söyleyeyim. Nikah yapmazsa diye bir şey yok. Aynı hanede, aynı evde bir erkekle yaşıyorsa ve bu ispat edilirse madde var, bunun maddesi. Aynı evde Anladın mı? yaşarsam onu bilmiyorum. Onu Tabii, bilmiyorum. tabii, aynı evde yaşıyorsun bir erkekle. Dolayısıyla evli gibisin ama nikahın yok. Sonuç itibariyle onu bilirkişi raporuyla ya da ispatla, delille beyan edersen nafakayı kesiyormuş hakim. Ve Emine Yahoviç Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra ilk sevgilisi herkesin tanıdığı bir isim. Hepinizin sevdiği değil de yani hepinizin tanıdığı, bildiği bir isim. Saadettin Saran, bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan. Saadettin Saran'la yaklaşık 6 ay bir beraberliği oldu. Sonra başka insanlar da girdi hayatına. O da tabii kadın, güzel bir kadın, alımlı bir kadın. Bir de Mustafa Sandal'ın boşandığı kadın. Sürekli ilgiyi üzerinde topluyor. Ancak
bu nafaka davasına sarılmış olması bu kadar, yani Mustafa Sandal'ın da bu yükten kurtulamamış olması beni hayretler içinde bırakıyor ki Mustafa o kadar iyi bir baba ki o çocuklara neler yapmıyor, neler veriyor ya. O çocuklarla zaten birlikte sürekli. İkisi de müzisyen olma yolunda. Büyük olan zaten harika bir sese sahip. Her şeyi biliyor. Şey de yapıyor. Düzenleme falan da yapıyor şarkılara, beste yapıyor filan. Evet. Her neyse, bu da böyle bir, gündeme gelmiş bir ilginç magazin konusu. Bu arada bir takipçilerimize buradan selamlar gönderelim. Benim de çok yakın bir can arkadaşım var. Önemli birisi, önemli bir isim. Sevgili Recep, buradan selam gönderiyorum. Nazlı'ya selam gönderiyorum. Bak bizi bir Selam. sürü izleyen senin takipçilerinden de var. Dolayısıyla önce Caner, bugün işini profesyonelce yapıyorsun sevgili Caner. Gerçekten bakıyorum hiç kaçırmıyorsun. Her mesajı inceleyip sık dokuyup buradan Bilal abi konuşurken seni buradan takip ediyorum. Vallahi bravo, helal olsun. Dediğim gibi buradan bütün herkese selam, sevgi. Özellikle de, Zeynom var benim bir tane. Zeyno'ya da selam gönderiyorum. Nazlı'ya da selam gönderiyorum. Recep'e de selam gönderiyorum. Sevgili Recep Ayık. Evet, konumuz nedir? Şu anda neler var acaba? Evet, Ümran Keleş'e de merhaba diyelim. Ümran da bir moderatör. Onu Ümr bilmiyorum ama geç tanıştırdın Bilal abicim. Bunları zamanında Yok, söyleyeceksin sen ki buradan yoktun. selam olsun. Yok, yoktun sen. Seninle bundan Ümrancığım sonra yeni merhabalar. yapıyoruz. Evet. Seninle yeni yapıyoruz. O günlerde yayın yapmamıştık. Ara vermiştik. Yani haftanın belli günlerinde yapıyoruz ya. Miledi de burada. Miledi merhaba. Buse Uslu merhaba. Evet, benim eee, diğer özel abonelerim burada mı acaba? Dilek Şen Arjantin. Arjantin Nelida geldi. İlk başta geldi Nelida. Tamam. İlk başta geldi. Dilek Şenyurt burada mı? Dilek Şenyurt'la bugün Instagram'da karşılaştım. Burada Ha. mı? Burada yok galiba Dilek. Bir Eee, de benim Leyla ablam var. Ona da selam gönderiyorum İstinye'den. evet. Leyla ablaya da selam. Caner Evet, diyor o ki da önemli birisi. Yani gerçekten, senin vesilenle senin programında tanıştım. Gerçekten dünya tatlısı bir insan. Son derece kültürlü, son derece aristokrat ve inanılmaz inançlı bir hanımefendi. Selamlarım olsun buradan ona. benden de çok selam. Ve Caner Tuzcu hem moderatörüm hem özel abonem benim. Samiye Hanım burada mı? Samiye Hanım, Samiye Yüksel özel abonem. Eee, ve Delfina Dimasio, Şili'den Delfina Dimasio burada mı acaba? Peki Caner, diğer özel aboneler gelince bir hatırlat bana onlarla, bir hasbihal edeyim onlarla da. Bu arada neyse onu da biraz sonra konuşuruz ve Söyle bakalım, çok merak ediyorum. Yani bu, hararetli konulardan bugün ilgimi çeken Yıldız Asyalı'nın dayak yeme olayıydı, şiddeti. Mustafa Sandal'ın gerçekten o da beni etkiledi. Yani bu nafaka hikâyesi. Mustafa biliyor musun çok saf, çok temiz kalpli, çok iyi huylu, çok iyi bir aile erkeğidir. Onu da yani söylemeden geçemeyeceğim. Tabii. Lozan'da okudu. Sonra gitti Amerika'da, Boston'da dünyaca ünlü o müzik okulunda okudu. Çok dünya insanı. Londra'da ben, Mustafa Sandal'ın o Londra'da müzikollerde, yani o hani restoranlarda yemek yiyorsun da bizde de öyle ya belli bir saatten sonra gece 23.30'dan sonra filan, eğlence mekânına dönüşüyor ortam. Böyle gece geç saatte Bilal dedi seninle bir yere gideceğiz ama gece geç saatte gideceğiz dedi. Londra'dayız. Tamam dedim. Eee? Tamam dedim. Böyle çok güzel bir mekâna gittik. İşte o hani çok lüks bir restoran. Gece müzik filan. Biz içeriye girdik Mustafa'yla abi. Onun arabası var. O zaman çok meşhur. Bir çalmaya bak. Ama Bilal abi sen bundan sanıyorum bir 30 sene önceyi Tabii, bahsediyorsun. tabii, 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 28-30 tabii. yıl gibi bir şey. Tabii, Doğru mu? 25 sene evvel. Evet. Üniversite diyorum ya, üniversite çağı Evet, onun Mustafa'nın. arabası var. Güzel mi güzel onu Mustafa söylerdim. içeri girince Mustafa'ya jest, onun arabası var. Aman Allah'ım o kızlar filan nasıl oynuyorlar. İngilizler başka bir memleketten insanlar filan. Sonra o bitti Mustafa'nın diğer bir şarkısı. O bitti yine Mustafa'dan bu sefer slow dance ediyorlar filan insanlar. Nasıl seviyorlar, nasıl tanıyorlar, nasıl bir dünya vatandaşı olmuş. Ben Mustafa ile Paris'te Sony Müzik onu davet etti. Ahmet San
ben Mustafa Sandal, gittik, şeye, Sony ile imza törenine. Sony Hıı. onu Fransa'da, işte, Enrico Macias filan gibi böyle, hani, Enrico Cezayir'den gelmiş, bir göçmen, Mustafa Sandal da Türk, Müslüman ama böyle, hani, Fransızca da biliyor, Fransız, şeyine de kültürüne de vakıf, dünya vatandaşı. Onu meşhur edecekler orada. Büyük para kazanacaklar. Mustafa da Fransa'dan yürüyecek aynı zamanda. Zaten Almanya'dan çok büyük bir rüzgar olmuştu. Ondan sonra nasıl bir ilgi, nasıl Mustafa'ya şampanyalar patlatılıyor. Sony falan böyle. Öyle büyük bir sevgi, büyük bir ilgi. Oradaki iş adamları yani Sony'yi yönetenler. Mustafa böyle bir insandı. Sonra Khaled vardı. Khaled herkes bilir. Çok meşhur. Fransız ve o da Cezayir göçmeni. Khaled gibi Evet. Kadet gibi olmak istemedim diyor. Enrico Macias başka bir şey diyor. O daha çok Fransız ama Kadet gibi. Baktım beni diyor hep böyle hani develerle memelerle çöllerde filan klipler yapmak istiyorlar benle dedi. Ben istemedim dedi ve vazgeçti. Sony projesinden sonra caydı ayrıldı. Döndük. Aynı zamanda dünya vatandaşıdır. Lafı çok doğru Mustafa Sandal'la ilgili. Çok Eee severim. Evet, hoş geldin Meryem, nasılsın diyor. Meryem de burada. Peki, bu estetik operasyonlarla bazı hanımların başı dertte. Hem çok istiyorlar Şeyi mi anlatacaksın? Damla'yı mı söyleyeceksin? Ya sen de lep demeden leblebiyi Ama anlıyorsun bugün her zaman. sabah uyandım ya, kahvemi Evet, içiyordum, tam yudumlarken şöyle bir girdim yine Instagram'a. Damla Bilgiç miydi soyadı? Bilic, Biliç, Biliç. Bilic, Bilic. Biliç. Ben Eee, o kızı Kıbrıs'tan tanırım, çok ün görürüm orada. ünlü Ama her fenomen. yeri, her yeri estetik. Her yeri Kıbrıs'ta bir estetik. dakika. Kıbrıs'ta tanıyorsun. Gürcistan'a da çok gidiyor. Batum'a da çok gidiyor. Gazinolarda oynamaya. Kıbrıs'ta da çok geziyor değil mi? Kıbrıs'a da çok geliyor. Ben onu 2 kere gördüm Kıbrıs'ta. Yine Meritler'de gördüm ama 2 kere gördüm yani. Evet, gidiyor, geziyor. Ama bir Şimdi şey söyleyeceğim. Bu genç yaşta bu kadar estetik, biraz bana anlamsız. Bak ne oldu? Pişmanlık duydu. Poposunu yaptırdı. Şimdi pişmanlık duydu. O poposunu yaptırdığı, silikonları şimdi söktürüyor. Çıkarıyor yani artık silikon mudur yoksa, hyaluronik asitle mi yapılmış bir şeydir ama sonuçta söktürüyor. evet, şimdi, Danla Bilic'i bizi, Türkiye'den izleyen dostların hepsi tanır da yurt dışından izleyen yabancı arkadaşlar tanımayabilir. Ünlü bir fenomen. Türkiye'de en çok para kazanan kadın fenomen diyebiliriz Danla Bilic için. Milyonlar kazanıyor, milyonlar. Yani böyle, çok büyük paralar kazanıyor. Makyaj videolarıyla. Kazanıyorsa zaten bunları yaptırabilir yani. Çünkü bu Evet, estetiklerin ben bile bir estetik cerrahıyla görüştüm. evet, Küçücük bir operasyon için bir araba parası istedi benden. Yani tamam diyeceksin ki belki de çok ünlüydü. Bir modacısının sayesinde ünlü oldu. Ben reklam yapmak istemiyorum çünkü bütün estetik doktorları iyidir Türkiye'mizde. Yani evet. o iyidir, bu iyidir diye bir kaide yok. Şimdi böyle bir ünlü gittiyse bir estetik cerrahına, a, ününe ün katıyor o doktor. Ne oluyor? Atıyorum birisi 500'e yapıyorsa o onun 2 katına yapıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, şimdi bu Danla Bilic, bu kadar çok para kazanınca, parayı harcayacak yer bulamıyor zaten. Hep lükse yatırıyor, oraya yatırıyor, buraya yatırıyor ve sonunda kumarda da filan böyle sağa sola ve estetiğe de deliler gibi para harcıyor. Son zamanlarda yaptırdığı estetikleri ödediği para $275.000. Kendi bir açıklaması Yani, röportajında. Yani bizim 10.000.000'a yakın bir para o 11.800.000 lira bugünkü şeyle. gibi. Ya, o Evet, civar. evet, yani onun için önemsiz bir para. Onun için önemi olmayan bir para. Bakü'de geçen gün yanındaki masada oturan birisi bana telefon açtı. Şey, Evet. dışarıya çıkıp "Bilal abi ben seni" dedi, "televizyondan çok beğeniyorum." dedi. Ondan sonra, "Danla Bilic" dedi, "biraz evvel" dedi, "geldi oturdu." dedi, $15.000 para kaybetti dedi. Yani böyle birkaç, şey içinde. Ne diyorsunuz onu? Ben Bir kumarları dakika, o $15.000 mı para kaybetti? Evet, evet.
birkaç, yani, böyle kısa bir zaman içinde $15.000 kaybetti dedi. Çok Ya büyük bir para. Bu kızcağız çok genç ya Bilal abi. Daha bu genç yaşta bu kadar, bu kumara düşkünlük iyi bir şey değil yani. Yarın rulet öbür gün çok büyük yaralar açar hayatında. rulet oynuyormuş. Rulet masasında En kaybetmiş. tehlikelisi, en Evet. tehlikelisi. Şimdi, bu bir sürü estetik operasyon yaptırmış. Geçen gün bunun bir Tamam. fotoğrafını gördüm. Bir fotoğrafını gördüm. Estetikten önceki, meşhur olmadan önceki. Şok olursun ya. Şok olursun. Yani bu kadar mı insan değişir? Şimdi dolgularını eritmek için beşinci ameliyatı o. Bakın estetik ameliyatı demiyorum. Dolgularını eritme operasyonu. Bu dolgular vücudunda sağa sola kayıyorlarmış. Estetik Evet. operasyon yaptıranlar bilir. Böbreklerime kadar indi diyor dolgular. Böbreklerime kadar diyor gitti diyor. Cahil cesaretiydi benimki diyor. Bunları yaptırdım diyor. Şimdi de temizletmeye çalışıyorum. Beşinci ameliyatı oldum diyor ve kalçasından çıkartılan dolguyu gösteriyor paylaşımında. Ay, Ya bu onu nasıl görmedim inan Bilal abicim. Gerçekten o paylaşımını görmedim. bu nasıl bir şey ya? Bu normal değil ya böyle bir yani bu kadar çok estetik operasyon yaptı. Yani fazla paradan artık bu bir şımarıklık diye algılıyorum ben. Dolayısıyla estetik tabii ki lazım olduğu müddetçe iyi bir şey ama lazım olmadığı müddetçe bunu böyle alışkanlık haline getirip artık 13-14 yaşındaki çocukların, Bağdat Caddesi'nde yürüdüğüm zaman hepsi aynı tip. Sanki fabrikadan çıkmış gibi dudaklar aynı, gözler aynı, çeneler uzun, jawline, badem göz, yok burun estetikleri. İnanamazsın yani o dudaklarının hepsi şişme. Yani bu artık 14-15 yaş grubuna düşmüş. Buna bir dur demeleri lazım. Bu anneler, babalar, aileler, bu ebeveynler nerede? Yanlış yani. Çok doğru söylüyorsun. Buna bir dur demek lazım. Buna bir dur demek. İddia ediyorum. İpek katılacak mısın bilmiyorum. Ay ne güzel o ya. Neyi iddia ediyorsun merak ettim. Ay ne güzel bu ya. Bu tarçına benziyor. Tarçına benziyor. Bakayım. Ay Tarçına inanmıyorum ya. çok Kukura güzel, çok benziyor. güzel. İspanyol kukura. Çok Kokura tatlı. çok tatlı. Çok tatlı. İddia ediyor Tarçın. Tarçın susar mısın? Tövbe ya. İddia ediyorum. Hande Erçel çok yakında yeni bir sevgiliyle ortaya çıkacak. Neden biliyor musunuz? İpekçim. Evet, 2,5 yıldır olan ilişkisinde ayrılıp her yerden blokladıkları için hayatında biri var diye düşünüyorsun sen. Hayır, Bence hayır. öyle. Hayır. Çünkü şu anda hiç bir erkeğe kızmadığı kadar, sinirlenmediği kadar Hakan Sabancı sinirli durumda. Yani şeyden dolayı değil, yani bir yeni kızla göründüğü için filan değil. Zaten Hakan Sabancı'yla, olamayacağını, hayatında devam edemeyeceğini tahmin ettiği için ayrıldı da, yani bir başka sevgili buldu diye Hakan Sabancı değil. Bu, engellemesi onu, Hakan Sabancı'nın onu engellemesi, kız kardeşini engellemesi, Hande Erçel'in eniştesini engellemesi, Hakan Sabancı'nın ona adeta bir düşman gibi davranması Hande Erçel'e. Yani Hande Erçel'le ikisinin böyle bir didişmesi, birbirlerine zarar verme, birbirlerini kıskandırma, birbirlerini irite etme mücadelesine dönüştü. O büyük aşk. O 40 ülkeyi Vallahi Bilal abi gezmişlerdi bana el çok ele. anlamsız geliyor. Çok çocukça geliyor bunlar. Medeni insanlar ayrıldıklarında bile saygıyla ayrılmalılar. Dolayısıyla böyle bana bir anlamsızlık, verdi bu. Bir insan bir insanla anlaşamayabilir, yollarını ayırabilir. Eğer çok arada büyük bir husumet ya da büyük bir kavga tartışma yoksa sudan sebepten sebeplerle yok efendim sosyal medyada engellemeler, göndermeler, yok işte birbirlerine laf sokmalar bunlar bana çok böyle çocuksa ve çok da cahilce geliyor. Yanlış yani. Ben Yanlış, bilmiyorum bunu yanlış görüyorum. yanlış. Bu konunun çok detayı var. Detaylarına girmek istemiyorum. Şimdi Çünkü yani yanlış anlama 2,5 sene boyunca büyük bir aşklar yaşanıp da dünyada gezilmeyen yerler kalmadı. O pasaportta sayfalarda sürekli pardon. evet, O pasaportta sayfalarda artık yer kalmadı. Anladın mı? kalmadı. Dünyayı gezdiler. Şimdi ne oldu? Bir anda böyle birbirlerine girdiler. Ne oldu yani onu anlamadım. Ne oldu?
Yani, değil mi? Yani her şeyin bir, yakışanı vardır ya. Ayrılığın da bir yakışanı vardır ya. Yani, ne güzel şarkıydı o Burak Kut'un şarkısı, söylediği şarkı. Yaşandı bitti Yaşandı saygısızca. bitti saygısızca. Yani bu saygısızlığa ne gerek vardı ya? Yani bunu birlikte olduğunuz zamandaki seviyenizi korusaydınız keşke. O zaman bize gösterdiğiniz yüzlerinizi ayrıldıktan sonra Bak, da birbirinize bu olayın göstermeye devam altından ne çıkacak? edebilseydiniz. Ne Efendim? çıkacak bu olayın altından? Hemen söyleyeyim sana. Ne çıkacak? Ya Hakan'ın hayatında biri ya da, Hande'nin hayatında biri çıkacak. İkisinden Var, biri. var. Hazırlıklı ol yani, eli kulağında. Yok, var zaten Hakan Sabancı Amerika'da bir kızla görüntülendi ya dün. Tamam ama görüntülenmek ayrı bir olay, duygusal bir bağa girmek ayrı bir olay. Görüntülenebilirsin, yani beni de bugün görüntülerler Bağdat Caddesi'nde bir arkadaşımla ya da seninle bir kahve içerken. O görüntüleme ayrı bir şey, duygusal bir bağ yaşayıp bir ilişki yaşamak ayrı bir şey. Sen Hakan Sabancı'nın beraber olduğu kadınlarla duygusal bağ yaşadığını mı zannediyorsun? Buna mı Hayır, inanıyorsun? yaşamıyor. Beni buna mı Kadınlar ondan inandırmak istiyorsun? kadınlar ondan maddi imkân sağlıyorlar. Evet, Hakan da gönlünü eğlendiriyor Hakan parasıyla. da Bu kadar gönlünü basit. eğlendiriyor. Evet. Bütün yorumlar bu doğrultuda zaten. İnsanlar da böyle düşünüyor. Bizim seyircimiz de böyle düşünüyor. Yani dolayısıyla ben, Hakan Sabancı'nın gerçek aşkı aradığını filan hiçbir zaman düşünmüyorum. Gerçek Ben aşkla hiç düşünmedim. tanışabilecek, Ben asla karşılaşa düşünmedim. bundan sonraki hayatında da karşılaşabileceğini, geçmişine bakarak hiç zannetmiyorum. Yani öyle bir şeyi üzerine alacağını hiç zannetmiyorum. Hacı Sabancı daha başkaydı. Ağabeyi daha başkaydı. Abisi aşık oluyordu ve takılı kalıyordu kadına, birlikte olduğu kadına. Takılı kalıyordu. Ama Hakan Sabancı hiç onun bize işaretini vermedi. Yani çok ünlü bir kadın şarkıcıyla, çok ünlü bir kadın şarkıcıyla, çok ünlü ama. Allah İsmini vermek Allah. istemiyorum. Konuyla ilgisi yok. Mesela Tamam. o kadın şarkıcı kendisini, "Ah, aşk arıyorum ben. Aşk, ah, aşk kapımı çalsa keşke. 8 aydır yalnızım." Sayın hayranlar, seyirciler, dinleyiciler filan diye anlatan bir kadın. Ama kaşla göz arasında Harbiye'deki o meşhur butik otelde Hakan Sabancı'yla yukarıda Kral Dairesi'nde 2 gece geçiriyor. Ve ondan sonra Vay! tekrar hayranların karşısına çıktığında Bostancı Gösteri Merkezi'nde, "Ah, nerede bizde o kısmet? Aşk beni terk etti gitti. Hiç sevgilim olmadı. Hiç yok. Yalnızım ya." Şimdi, ve Hakan Sabancı'ya da, böyleleri lazım zaten. Aradığı da istediği de bu. Takılıp kalmayacak ve bu kadın mesela o 2 gece geçirdi ya Hakan Sabancı'yla. Evet. Ondan sonra kendi hayatlarına dönüyorlar. O kadın mesela, Amerika'da klip çektiği bir Fransız, yakışıklı mankenle Amerika'da, New York'ta bir hafta, baş başa tatil yapıyor. Hakan Sabancı da bir tane sevgili buluyor kendine, Yunanlı bir kadın, model. Onunla Şeysel adalarına gidiyor filan ve, herkes kendi hayatını yaşıyor. Aradan 8-10 ay geçiyor, birbirlerini özlüyorlar. Bu kadın şarkıcıyla Harbiye'deki Hakan Sabancı bu sefer Çırağan'da bir odada yine beraber oluyorlar filan, bir araya geliyor. Hakan Sabancı'ya Yani bayağı bir desene sen hararetli bir yaşam var yani, hararetli. Tabii yani paranın verdiği güç de var Bilal abi. Şimdi her şey maddiyatla oluyor. Ben mesela çevrede de baktığım zaman ismini vermeyeceğim ünlülerden hem dans eden hem şarkı söyleyen yahut da çok ünlü yahut da ne bileyim yurt dışında da böyle okumuş tahsilli çok var çevremde görüyorum böyle ya da hepimizin de bildiği. Hep böyle nerede maddi imkânları, güçleri yüksek olan insanlar var, onlarla anılıyorlar. Yani bu çocuk da paranın gücünü kullanıyor. Aslında bakıldığı zaman sahte bir aşk alıyor parayla karşılığında. sahte bir aşk alıyor parayla. Gerçek aşk olamaz ki bu. Çünkü bunun bir bedeli var. Aşkın bedeli olmaz ki. Aşkın Evet, gözü kördür, bedeli olmaz. Paranın bedeli olmaz. Aşkta para konuşulmaz. aşkta para Ama bazı konuşulmaz. insanlar bunu öyle görüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani aşkı para olarak görüyor. Bu çevremizde de var. Çok yakın çevrelerimizde de var bu. Yani aşkı satın alabilmek için ya o aşk için para harcıyor ya da yahu çok var öyle evlenip de parası için evlenen
kadınla evlenen erkek de çok var. Evet, var, çok var. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde yazan arkadaş. Onu hangi manada yazdın ya? İlginç geldi bana. Peki, biraz sonra ayrıntısını da yaz, canın isterse yazarsın, istemezse yazmazsın. Evet, Eleni'yi hepimiz çok seviyoruz. Ava Yaman. Ava Yaman yeni bir röportaj verdi. Taşacak Bu Evet. Deniz Taşacak Bu Deniz dizisinin 19 yaşındaki yıldızı. Yıldızı diyorum çünkü her bölümde parlıyor, her bölümde yine üzerine koyuyor oyunculuğunu ve kendisini çok sevdiriyor. Trabzon'da diyor, Trabzon çevresinde çekiliyor ya, benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar zannediyorum insanlar yanıma geldiklerinde diyor. Halbuki bana sarılıyorlar diyor. Bana sarılıyorlar. İlk yaptıkları şey bana sarılmak diyor. O kadar hoşuma gidiyor ki diyor. Şimdi bir ünlü gördüğümüz zaman İpek, yani zaten bizim arkadaşımız çoğu ama halktan bir insan Evet. olarak konuşuyoruz. Ya bir fotoğraf çekilebilir miyiz birlikte falan deyip yanına gelip fotoğraf çektiririz, değil mi? Ama Bilal abicim evet, doğru söylüyorsun. Bu konuyla ilgili olarak da konuşmam bittikten sonra sana açıklama yapacağım. evet. Kimler resim çektiriyor, kimler çektirmiyor sana onları açıklayacağım. Gözlerimle gördüğüm 1-2 insan oldu. Çok merak ettim Güldü eden. şimdi. Şimdi çok merak ettim. Bu şeyi, kaçırdık arkadaşlar yazdılar. Ay, bu Yılbaşı arada Lale yılbaşı. Arzu, buradan öpüyorum. Kırılma Gücen'le. Ben senin gerçek isminle söyledim yayın başında. Yayın başında gerçek isminle söyledim. Kırılma sakın, oldu mu? Lale Arzu. Biliyorum ama sen geç girmişsin. Gerçek ismini söyledim. Buradan selam gönderdim. Evet, Caner Ümran Keleş diyor ki yalnız Eleni fazla kaptırmış role kendini. Konuşması da aynı Eleni gibi olmuş diyor. Peki, kendimi buldum diyor bu sette diyor. Çok mutluyum. Çok büyük bir şans onlarla tanışmak benim için diyor. Ekip arkadaşları, diğer oyuncular için söylüyor. Ben tesadüflere inanmam. İyi ki de tanışmışız. Çok mutluyum. Onlarla çalıştığım için hem abi hem abla oldular. Aynı zamanda Burak abi de öyle, Ulaş abi de. Şimdi Ulaş dizide babası çıkacak zaten sonunda. O baba olarak onu dizide seviyor ve öyle görüyor seyirci de. Ama Burak Yörük dizide nişanlı olmasına rağmen Eva Yaman karakteri Eleni ile yani cilveleşiyorlar gibi birbirlerine yangınlar belli oluyor. Ve gerçek hayatta da hepimiz Nişanlılar. gerçek hayatta Burak nişanlı. Burak Yörük bir başka güzel bir kadınla nişanlı. Eva nişanlı Tamam. falan değil. Yani gerçek hayatta da aralarında bir şey olabilir mi acaba diyorduk. Burak Yörük'le arasında, Eva Maya arasında, Eva Yaman arasında, pardon, Eva Maya. Tamam, Eva Yaman Burak'a abi mi diyor? Şimdi biz öyle konuşurken, öyle düşünürken bir baktık bu röportajda Eva Yaman Ee? Burak'a abi demiş. Burak'tan bahsederken bana çok yardımcı oluyorlar. Burak abi de öyle diyor. Burak abi diyor. Ne demek şimdi? Anladım. Yani çok var öyle benim tanıdıklarımdan. Abiler, enişteler havalarda uçuşur, ondan sonra sevgili yaparlar kendilerine. Bu lafım sözüm meclisten dışarı. Sakın bunun üzerine bunları tenzih ediyorum. Yanlış anlamayın ama Evet. çok gördüm böyle. Abi deyip aşk yaşayan yahut da ne bileyim kardeşim deyip aşık olan, enişte deyip affedersin koynuna alan çok var öyle. O yüzden bana çok, yapay geliyor artık bunlar. Biraz insanlar arasında gerçekten saygı ve çizgi olmalı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden abi demiş, enişte demiş benim için çok önemli değil. Dünyada o abi gidiyor bazen sevgili olabiliyor, eş olabiliyor ya da o enişte gidiyor, karı koca olabiliyor, her şey olabiliyor yani. Of ya İpek, ne kadar dobrasın, ne kadar doğrucusun ya. Ne kadar Ama öyle doğrucusun yani ya. çevremde gördüklerimi anlatıyorum. Bunlar bana uzak şeyler değil. Anlatabiliyor muyum? Uzak şeyler değil. Evet. Değil. Bunun için seviyorum zaten seni. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, şimdi Ava Yaman'ı o zaman Burcu'yla bir daha anlatsana bizi. Geçtiğimiz haftalarda Bir dakika, anlatmıştın. bir Burcu. saniye, bir dakika. Sen öncelikle bir doğum tarihini söyler misin bana? Söyleyeceğim. Ava Yaman 19 Kasım. 19 Kasım. Bir
Ya, ne burcu, yani konuşması Akrep farklı. burcu tabii ki. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bir dakika, Şimdi şunu sorayım. öncelikle ben Bir dakika, şunu sorayım. Yani bu ifadesine güvenebilir miyiz? Burada abi demesi, Burak abi demesi, konuşması farklı, düşüncesi farklı olur mu akrep burçlarının? Evet, buyurun. Bilal abicim, onun konuşmayla ya da, düşünceyle hiç alakası yok. Bu tamamen karakteristik bir meseledir. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bugün abi dersin, ben şahsen abi dediğim insanla duygusal hiçbir bağ kuramam ama kuranlar var. Dolayısıyla bunu ben onlar için söylemiyorum, onlara yönelik söylemiyorum. Çok var öyle. Yani, ne bileyim, abi dersin, abla dersin, kardeşim dersin, bir anda hayatına sokmaya çalışırsın ya da hayatına girmeye çalışır. Dolayısıyla bunlar bana çok cezbedici gelmiyor. Bu kızın, burcuna baktığım zaman, bir defa çok son derece, hassastır bu karakterler. Yani bu burca, sahip olan kişiliklerde şöyle bir durum var: hassas, aynı zamanda kararsız, kararsız, hassas, Evet, hepsi doğru. zararı kendine olan, Evet, kendi kendini sokan, kendi kendine zehir akıtan bir burç stilidir bu. Baktığımda su grubudur ama maalesef gelgittir. Bazen travmalar yaşar. O travmalara yönelik ne yapacağını bile bilmez. Son zamanda da pişman olur ama son pişmanlık fayda vermez. evet, Anladın mı? anladım. Son pişmanlık fayda Ama vermez. bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne dedim? Bakın az önce de söyledim. Sakın beni yanlış anlamayın. Sakın, ben bunu Ava için söylemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle ben de onları seviyorum. Ya Ava'yı seviyorum ben. Ama, ben bunu genel anlamda söylüyorum. Hani Bilal abi diyor ya, onun fikrini çürütmek için söylüyorum. Abi diyor ya diyor. Ben de diyorum ki yarın öbür günler için ben çünkü babama bile güvenmem bu konuda. Öyle söyleyeyim. Abileri, yengeleri, enişteleri o kadar yakın çevremde gördüm ki ben. Onun için bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası ama Ava için değil, tenzih ediyorum onu. Genelleme konuştum bunu. Havaya baktığın zaman, bir çocuk gibi geliyor. Hâlâ büyümemiş bir çocuk gibi geliyor. Biraz, fizyonomisinden bize verdiği, Bize elektrik de. verdiği intiba bakın, masumiyet, Evet, temizlik, evet, aynı zamanda güvenilirlik. Bakın evet. onun grubunda da bu var burcunda, güvenilirlik. Ama öyle bir an gelir ki bir anda gemileri yakar, ne yaptığını bilmez. O deliliği geldiği zaman onun önüne kimse geçemez. Çünkü o burcun en büyük, en belirgin özelliğidir. Ne Eyvah, eyvah, yapacağı belli eyvah. olmaz. Eyvah, 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 eyvah. Yakmasın, gemileri yakmasın. İnsanlar hayatlarını yaşasınlar. Başkalarının hayatları karışmasın hayatlar birbirine diyelim ve ve Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konusuna gidelim. Afra Saraçoğlu. Ay, bunu soracağını biliyordum. Yayının sonuna bırakıyoruz hep bu konuları. Evet, O antiler mutlaka ki şu anda buradalar ve seni takip ediyorlar, beni takip ediyorlar. evet, Ama, en son yaptığımız yayından sonra bir Allah'ın kulu beni arayıp da "Yok efendim İpek Hanım, Mert'le Afra ayrılsın. Yok onlara da işte bir enerji işlemi yapabilir miyiz?" falandı filandı tarzında hiçbir konuşma olmadı. Bayağı bir etkilenmişler. Dolayısıyla olumsuz etkilenmişler. Bazıları da işte tamam sonradan arayan oldu, olmadı değil ama bu şekilde bu tarzda arayan olmadı. Sadece merak ettiklerine dair Instagram üzerinden bana mesaj attılar, DM attılar. Ben onları değerlendiriyorum zaten. Hiçbirisine, anti ya da sevenlere olumsuz hiçbir şey söylemiyorum. Yani zaten sevenler benden yana olanlar ama o antilere de olumsuz bir şey yazmıyorum. Çünkü her şeyi zaten biz görüp yaşayacağız. O yüzden onlarla ilgili de kötü bir şey söylemek istemiyorum. Onları çok seviyorum ve her gün, her gün, her gün pozitif enerji gönderiyorum. Hatta var ya, yayın başlamadan önce, belki inanmadın sen ama sana onun için söyledim. Hani dedin ya, İpek burası televizyon kanalı değil. Gerçi TV'de de Rütük var. Yapamıyorum. İnan var ya, bak kartları elime aldım demin. Kartları elime aldım. Dur dedim açayım bakayım bir Afra ile Mert için. Bir tane bir kart çekeyim dedim. Ve çektiğim kartı sonra onda tatmin olamadım. Amerika'dan aldığım kartta. İnan bak, bu kartı çektim. Bu hımm, volkano. Yani ansızın öyle bir olay patlayacak ki bu antiler hımm, mahvolacaklar. Ve bunlar şu an itibarıyla gerçekten, büyük bir, merak içindeler bu antiler.
Ne oldu diye merak içindeler. Ayrıldıklarını hayal ediyorlar, düşünüyorlar, kötü enerjiler yaptırmak istiyorlar, beyinsel kuantumlar yapıyorlar, yıkmaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın yıkamayacaksınız. Çünkü yeni duyumlarım var ama maalesef şu an susuyorum. Bilal abi size söylüyorum, sizin de varsa duyumlarınız yahut bu konuyla ilgili bilgileriniz paylaşabilirsiniz burada. Ben önümüzdeki hafta açıklayacağım. Ümran Keleş, şey yazdı, bu büyü işi çok Ne? yayıldı sosyal medyada, büyü konusu bizim burada konuştuğumuz ve, Yok. insanlar lanetliyorlar bunu yaptırmak isteyen, Lanetlerler çünkü zaten bizim lanetliyorlar. dinimizde yapan da yaptıran da günahkârdır. Bir defa bu kötü enerjilerle, 3 harflerle olan işlemlerdir. Biz Rahmani, yani ne demek bu? Evet, Allah'a tevekkül ederiz, Allah'a dua ederiz, şükür ederiz ki Allah bize istediğimiz her şeyi nasip etsin diye. Ben öncelikle diyorum ya, hepimize Allah mutluluk versin, şans versin, bizleri kimselere muhtaç etmesin ama en önemlisi sağlık versin. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şey yapamayız. Sağlığımız yerinde olmadan ne bir çalışabiliriz, ne bir üretebiliriz, ne bir paramız olabilir. Ama Afra ile Mert'le alakalı yıkmaya çalışıyorlar ya, böyle beyinsel evet. enerjilerle. Hiç boş yere çaba sarf etmeyin. Hiç sarf etmeyin. Ben 27 senedir televizyonda program yapıyordum. Yani bütün bakın futbol federasyonlarından tutun siyasetçiler, onlar bunlar, sanatçılar, Bilal abi de bilir. Enerjilere çok inanan ve inanılmaz derecede enerjilerle var olan bir kadınım. Eğer ben diyorsam ki ey büyük Allah'ım yaradanım nasıl bana bunları verdin? Sen bunu da istiyorum senden canı gönülden. Bunların evlendiklerini bana göster. İşte o zaman onu ben zaten görürüm. Biliyorum sizler de seviyorsunuz. Niye bu kadar kötüyüz biz ya? Niye bu kadar kötüyüz biz? Neden bir ilişkiyi ya da bir sevgiyi ya da bir ilişkiyi, evlenecek olan mutlulukları niçin kıskanıp da yıkmak istiyoruz? Niçin güzel şeyler temenni etmiyorsunuz? Sizin de çoluğunuz çocuğunuz mutlu olsun. Siz de mutlu olun diye. Çok yanlış yoldasınız. Böyle yaparsanız hayat boyu mutluluk bulamazsınız. Bakın size söylüyorum, ilahi adalet diye bir şey var. Bir insanlarla ilgili, hele ki yolun başında başarılı, yakışıklı, kız güzel, genç bir şeyler yapmaya çalışıp üretmeye çalışan insanları siz böyle engellerseniz yanlış yapıyorsunuz. Aynı çocuklar sizde de var evde. Merak etmeyin. Yoksa bile sizden çıkar. Günah. Tamam mı? Günah, ağzın bal yesin. Çok güzel söyledin İpek ve, dün gece Afra Saraçoğlu ve 2 kadın arkadaşı ki onlar program yapıyorlar YouTube'da. Birlikte, bazı videolar paylaştılar. Daha doğrusu arkadaşları paylaştı ve Afra istediği için de paylaşmalarına müsaade etti. Afra istemese orada, o paylaşımları, Afra'nın içinde bulunduğu paylaşımları yapamazlardı, yapmazlardı. Ve Evet. Afra eee, Seyran akımının Yalı Çapkını'ndaki, Seyran'la Ferit'in kavgasını canlandırdı. Harika bir, şov yaptı. Afra bu paylaşım duruyor hâlâ ve ben de, ondan aldım. Ben de paylaştım sosyal medyamda, Instagram'da, Twitter'da. Afra bir görsel ve işitsel şov sundu adeta. Çok güzel bir kadın. Allah sahibine bağışlasın. Mimikleriyle, o saçlarının, eee, rengi, saçlarının o aurası, yüzünün mimiklerinin hoşluğu, gözlerinin güzelliği, ve o, oyun kabiliyeti, orada, ses derinden geliyor, teypten geliyor, hoparlörden geliyor. Mert'le Yalı Çapkını içindeki, bir sahne sesi geliyor ve onu orada canlandırıyor. Şunu da söyleyeyim size değerli dostlar, eğer Mert Ramazan Demir'i bir daha anmak istemese, hani antiler öyle söylüyorlar ya, onlar kavgalı, onlar ayrıldı, bitti zaten, herkes kendi yoluna gitti. Eğer öyle olsaydı Afra niye, Mert'le bir sahnesini canlandırsın ki? Neden, Yalı Çapkını'nı, Seyran'la Ferit'i, Mert'le Afra'yı bir daha bir çünkü biliyor ki, fanlar izlediği zaman Afra'mı göreceklerini karşılarında ve çok mutlu olacaklarını. Niye yapsın ki böyle bir şey? Niye soksun ki Mert'i tekrar hayatına, ayrı olsalar ki ayrı değiller zaten. Size ne demiştim ben? Onlar kısa bir tatil yaptılar birlikte. Kısa bir tatil yaptılar. Birlikteler onlar, hâlâ birlikteler ve Ya, neden açıklasınlar ki? Yeni gelecek projeler var, yapımcılar var. Bunu bin evet, kere söylüyorum ve izah ediyorum. Yani niye açıklasınlar?
Siz ya da göz önünde olan bir ilişkide kendinizi eğer tanınmış bir insansanız böyle sergiler miydiniz? Yahut da ulu orta, gazetecilerin gittiği mekânlarda, doğum gününde, orada burada görülür müydünüz? Görülmezdiniz. Bu arada Yusuf Bafra'dan bütün aileye selam sevgiler. Beni izliyormuş. Teşekkürler Yusuf'cum, sağ ol. E, Evet. onlar birbirlerinden kopamıyorlar. Kopmaya da niyetleri yok zaten. Antiler kudurun. Yani evet. Antiler Evet, dert kudurun. olmuş millete. Yani Evet, millet işi gücü bırakmış. Şurada bak ekonomik krizler var, havalar soğudu, felaket durumlar yaşıyor insanlar, yeni yıla giriyoruz. Dövizlerde problemler, onlar bunlar. Bir sürü sansasyonel olaylar varken kalkıp da yani işiniz gücünüz yok da Afra'yla Mert'le yok nasıl ayrılsınlar, beraber olmasınlar, bu yuvayı nasıl yıkalım, olmayan yuva. evet, Daha şu anda olmak, inşa edilmek üzere olan bir enerji var. Bakın, demin de dedim ya, büyük bir patlama olacak. Çok büyük bir güzellik olacak. Büyük bir sürpriz, büyük bir hem diyorlar ki böyle bir ilişki yok. Ayrıldılar. Peki Bilal abi madem yok. Geçen haftalarda neden Mert görüldü? Bir, tamam o bir kumpastı. Hadi onu da geç. Madem böyle bir ilişki yok da niçin o zaman Afra bu kadar güzel, bu kadar başarılı, bu kadar kültürlü bir kız da niye bir başkasıyla görülmüyor? Mert'ten bahsetmiyorum. Bakın Mert'ten kumpasa geldi o. Afra peki neden görülmüyor kimseyle? İlişkisi biten, ayrılık yaşayan bir insanın tekrar yeni bir ilişki yaşamaya hakkı yok mu sizce? Var. ve Niye ve görülmüyor? çok güzel soru ve Afra Saraçoğlu'na yakıştırdıkları, 2 eli parmağına ulaştı artık sayısı. Okan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan'dan tutun da işte, bir sürü oyuncular sayıyorlar. Ondan sonra Evet, işte, geçen gün birisi yazmış blok 3 bile, Afra'ya güya hastaymış. Afra da ona, şey değilmiş, karşılıksız değilmiş filan gibi böyle saçma sapan bir sürü şeyler yazıyorsunuz ama Afra'nın hayatında tek bir adam olduğu için İpek'in sorduğu soru çok güzel. Hiç kimseyi hayatına almaya gibi bir niyeti yok. Çünkü zaten böyle bir şeye ihtiyacı yok. ama Kafacada Bilal abicim her ilişkisi bakımdan olan insan birini almaz. evet, Şimdi ben ilişkimden ayrıldım. Farz et bir ilişkim var ayrıldım. Yenisini ararım ben. Niye evde oturayım ki? evet. Madem böyle bir ilişki yoksa, ayrılık yaşandıysa nasıl oluyor bu? Hadi Mert'i tamam gördük bir iki kişiyle falan. Diyorlar ya Mert işte yakalanıyor. Aslında bilmiyorlar bu bir kumpas. Ama Afra'nın da hayatında biri olabilir. Neyi eksik Afra'nın? Hiçbir şeysi Hiçbir eksik değil. şeysi eksik değil. Onda da olabilir. Neden yok peki? Neden yok? Neden? Madem bu ilişki şubatta bitti. Çünkü zaten gerçek aşkı Bakın yaşıyorlar Bilal Şubat'a abi. Gerçek Şubat'a aşkı yaşıyorlar. Şubat'a şurada bir buçuk ay kaldı. Bir yıl oluyor ayrılalı. Sizin dediğiniz doğru kabul edersek. Afra ile Mert'in ayrılalı bir yıl oluyor. Neden Afra Evet. Saraçoğlu'nun hayatına bu kadar güzel, karizmatik, göz önünde bu kadar tatlı, işini iyi yapan bir kadının hayatında bir erkek yok? Bütün erkekler arıların bal peteğine konduğu gibi onun etrafında ona yapışmaya çalışması gerekmez mi normalde? Neden böyle bir Öyledir şey tabii ki. neden böyle bir şey yok? Çünkü hayatında bir erkek var. Hayatında bir erkek var. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun üzerindeki bluzun fiyatını sordu demin, DM'den bir arkadaş. $305. $305 Neymiş markası neymiş acaba? Çok merak ettim. Ben görmedim markasını, çünkü. kodlayayım ben sana. Kodla. Jale Ankara Ceyhan Q Kastamonu. hayır, Q. evet, Jale Ankara Ceyhan Q, Urfa, Edirne, Manisa, Urfa, Samsun. Şimdi yani markayı yani çok iyi bilirim markaları ama eee, bir $305. Fransız markası gibi. Bir Fransız markası gibi geldi ama dolar dediğin için Amerikan markası mı acaba? Çünkü ben bilmiyorum. Ben ilk defa duyuyorum. Ben çünkü İtalyan giyerim genelde ama ya Amerikan ya eee, Fransız gibi geldi bana. Yani, üzerindeki o dünkü 2 videoda giydiği bluz bu arkadaşlar Afra Saraçoğlu'nun. Bunu da söyledikten Sende sonra resmi var mı? Bir göster bakalım, bir paylaş. Resmi var mı? Çok merak şu ettim. Ben anda burada görmedim çünkü. şu anda yanımda değil, burada değil, diğer içerideki odada. Tamam.
Yo, üzerinde o videoları seyrettin ya, Afra Saraçoğlu'nun dün geceki videolarını, Tamam. o videoların da üzerindeki kıyafet, o sarımtırak olan, eee, kıyafet. Evet, şöyle bir daha bakıyorum. Peki, bunlar konularımız bunlar. İpekçim, sevgili İpek, eee Ya Bilal abi bir şey söyleyeceğim. evet, Sizin takipçilerinizden bir hanımefendi var Dilek Şahin şu an o yazıyor. Ben diyor sizi alttan izliyorum. Nedense mesaj atmak istiyorum ama maalesef atamıyorum diyor. Neden? nereden izliyormuş anlamadım. Şu an YouTube'dan izliyormuş bizi Evet. ama maalesef mesaj atamıyormuş bu aboneler gibi. Niye? Ha, onu Onu soruyor. o teknik bir problem, onu bilemiyorum. Neden atamıyor? Yo, Yani teknik bir problem olabilir. Biz de bilmiyoruz. evet. Eee, konularımız bunlar mıydı? Başka bir konunun yok muydu? Yok canım, bir saati geçtik zaten. Bu akşam maç var biliyorsun. RRR, Ya, ra evet, ra ra, evet, evet, evet Galatasaray, biliyorum. Galatasaray, bim bom bom. Bak vallahi taktırdım Monaco'dayız. bunları da. Bari şöyle saçıma takayım da. Evet, Ben biliyorsun Galatasaraylıyım. Seni de Galatasaray. kırmadım. Kırmızı koy dedin. Kırmızı da koydum sarının yanına. Evet. Dostça yapılan bütün rekabeti hepimiz seviyoruz, takdir ediyoruz. Diğer kulüpler de bizim kulüplerimiz, bizim ülkemizin kulüpleri. Hepsi kardeş kulüpler. Yeter ki arada, kavga gürültü olmasın, kaliteli geçsin, aradaki yarış, kulüpler arasındaki yarış. Eee, böyle insanları kıracak, üzecek, işte küfürleşmeler, hakaretler Keşke, olmasın. keşke Yoksa olmasa. Keşke. yoksa bütün kulüpler hepsi bizim kulüplerimiz. Fenerbahçe'mizde, Beşiktaş'ımızda, Trabzonspor'umuzda, Göztepe'mizde, Samsunspor'umuzda kim daha iyi oynarsa sahada o kazansın, o şampiyon olsun. Dileğimiz bu dostlar. Onun için alınmayın lütfen. Sizleri de seviyoruz. Sizlerin desteklediğiniz kulüpleri de başarılı oldukları zaman bizler de alkışlıyoruz. İpekçim, çok teşekkür ediyorum. Ben, öncelikle size ve izleyen, bütün tüm izleyicilere sonsuz teşekkürler gönderiyorum buradan. Daha güzel konularla cuma günü yine sizlerle birlikte olacağız. Sanıyorum yarın Onur Akay'la birlikte olacaksınız Evet, siz. evet, İzliyorum, takip ediyorum. Buradan herkese güzel sevgilerimi, selamlarımı, güzel enerjilerimi gönderiyorum. Cuma günü yeni konularla karşınızda olacağız. Tabii ki bugün çok fazla astrolojiyle ilgili bir şeyler anlatmadık ama Bilal abi sorduğu zaman konu kime aitse, hangi ünlüye aitse o zaten burcunu söyler. Daha önceden bana doğum haritalarını çıkarttırır. Onun üzerine yorum yaparız. Bugünlük bu kadardı. Hepinize sonsuz sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. evet. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Görüşmek üzere. İpekçim, görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Çok mersi.